Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî. Bugünün Müslümanın omuzlarına yüklenmiş ağır bir mesuliyet ve mükellefiyet vardır. Gecenin siyah zülüfleri üzerinde var mı ahınız? Islandı mı bu gece seccadeniz? O da namaz deyip bu bezme girmiş, namaz deyip yaşamış, namaz deyip Rabbin huzuruna varmıştır. Terinizi dökmeye, mesainizi bu işe vermeye hazır mısınız? أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Muhterem Müslümanlar, biz Cenab-ı Hakk'ın bize lütfedeceği ihsanlardan, onun göstereceği yolda istifade edebileceğiz. Biz kurbu huzura onun gösterdiği yolla müşerref olacağız. Biz Fahri Kainat Efendimizin şefaati uzmasına, onun getirdiği yol ve Allah'ın emrettiği, emriyle vazettiği esasat içinde ancak vasıl olabilecek, mazhar olabileceğiz. Kurtuluşumuzu, insan olmamızı, kalp ve ruhumuzla inkişaf etmemizi, baki ve sermedi alemlere layık hale gelmemizi murat buyuran Hazreti Allah, buraya bizi götürecek yolu vasfetmiştir. Bu şehrahın adı Sırat-ı Müstakim'dir. Sırat-ı Müstakim erkanı çok olan bir yoldur. O yolda yürürken yapılması gereken şeylerin çokluğu karşısında ümitsizliğe düşmeden yaşayan insanlar matluba, maksuda nail ve vasıl olacaklardır. Cennete giriş bu yolu yaşamaya bağlı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan istifade ediş bu yolun erkanına riayete bağlı. Cenab-ı Hakk'ın bütün güzelliklerin medarı ve menbaı olan cemali ve kemalini müşahede etme bu yolu erkanıyla yaşamaya bağlı. Bu yolu erkanıyla yaşamak çok kolay değil. Bu yolu erkanıyla yaşamak çok ağırdır. Fakat müminler, Müslümanlar bunu hafifleştirecektir. Ve innaha lekebiratun illa alel haşi'in sözüyle namazın bir kısım vicdanlar üzerindeki ağırlığını anlatan Hazreti Allah, kalbi haşyet, saygı ve hudu ile meşbu bulunan kimseler bu mevzudan müstesna olduklarını da ifade etmektedir. Yol, adab ve erkanı çok bir yoldur. Ama insan bu yola baş koymuş, Hakk'a gönül vermişse Allah'ın tevfikiyle rahatlıkla yaşayacaktır. Bu yolun erkanından mühim bir rüknünü bugüne kadar arz etmeye çalıştım. Namaz, sefine-i dinin direği onunla yürür. Namaz pusula gibi mümine gideceği yolu gösterir o sefinede. Namaz müminin süllemi miraç yaptırmak için bir ucu Allah'ın elinde, bir ucu onun elinde hablül metin. Namaz müminin elinden tutup muktedasının arkasında el pençe divan durmaya götüren bir ibadet şekli. Ve namazın en muzeci hulasası bugünkü dersin mevzuu, Cuma. Cemaat halinde maşeri vicdanın heyecanı ve helecanının ifadesi Cuma namazını kılmak. Fahri Kainat Efendimiz İbn Hacer'in ifadesine göre Mekke'de Cuma namazıyla mükellef kılınmıştır. Bu büyük, bu dev imam, muhakkak ki söylediği sözler için bir mesnet vardır ama fakat umumun anlayamayacağı bir şey de zahirdir, o da şudur. Şartları bulunmadığı bir yerde, edası mümkün olmadığı bir yerde Allah'ın teklifinin manasını anlamak mümkün değildir. Resul-i Ekrem şartlarına ait olmadan Cuma namazı kılamayacağı belliyken, olamadığı için o şartlara ait kılamayacağı belliyken, Allah niçin Cuma namazını kılmakla onu mükellef kılar, işte bunu anlamak mümkün değildir.
bizim bildiğimiz bir şey vardır. Mekke'de bir kerecik olsun Resul-i Ekrem Cuma namazı kılmamıştır. Ve ilk Cuma namazı Kuba Mescidinden ayrıldığı gün olmuştur. Bundan biz anlıyoruz ki Cuma namazı cemaatleşmiş olmanın namazıdır. Öyleyse cemaatleşemeyen kimselere Cuma namazı farz değildir. Cuma bir imam bir de tebaa ister. Cuma bir imam bir raiyet ister. Cuma Hakk'a gönül vermiş mihrapta bir zat tedvir ve tedbir eden, arkada Hakk'ı dinleyen ve ona inkiyat eden bir cemaat ister. Cuma cemaat namazıdır. Cemaatlaşamayan kimseler Cuma namazı kılamazlar. Yani onlar taife-i nisa ve taife-i ibad arasında, esirler arasında, hastalar arasında yerini alan bir cemaat haline gelmişlerdir. Cuma imaret ister, Cuma imamet ister, Cuma tebaa raiyet ister, Cuma cemaat ister. Onun için Fahri Kainat Efendimiz Mekke'de Cuma ile mükellef değil idi. Medine'ye yol açılınca, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hicretle memur kılınınca, Kub'a denen mübarek yere gelince, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe orada kalmış. Kuba Mescidini orada inşa buyurmuşlardı kendi elleriyle. Temeli atılan ve bir seviyeye getirilen bu mescid, daha sonraki ilave ve tahavvülleriyle bugünkü halini almıştır. Oradaki bir namaz, bir umreye mukabil tutulmuştur. Ve Fahri Kainat Efendimiz her cumartesi gider Kuba Mescidinde namaz kılarlardı. O günden bugüne de bu iş mesnun kılınmıştır. Allah gidenlere nasip etsin, gitmeyenlere de orayı gitmeyi nasip ve müyesser buyursun. 4 gün Kuba'da kaldılar. Kuba halkının, Medine halkının etekleri mücevherlerle doldu. Cuma günü ayrıldılar. Salim İbni Avf oğullarının vadisine geldiklerinde Cibril haber getirdi ve Allah Resulü orada Cuma namazını kıldı. Kuba'ya giderken size gösterirler ilk Cuma namazı kılınan yeri. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem artık bir teb'a bulmuştu. Açıktan açığa şairden olan Cuma namazını ilan etme imkanına sahip olmuştu. Kuracağı site devletin sınırları içine girmişti. Orada sikkeyi o kesecek, surayı o basacak, cemaat onu dinleyecek, o imam olacak, Cuma kıldıracaktı. İmamlığını ilan edebileceği mevki ihraz edince, cemaat olarak arkasında el pençe divan duracakları bulunca Allah Cuma namazını fiilen farz kılmıştır. Daha evvelkiler mesnun vaziyette eda ediliyordu. İlk Cuma namazını kıldı. Müminler sevinç, sürur ve huzur içinde Medine'den içeriye girdiler. Medine'den içeriye giren Fahri Kainat Efendimizin yapacağı ilk iş de, misafir olduğu haneye yakın yerde bir kısım yetimlere ait bir harabeyi alıp mescit yapma işi oldu. Ve badema ondan sonra Cuma namazları orada devam etti. Biz oraya Mescid-i Nebevi deriz, Ravza-i Tahire deriz, ne dersek diyelim zıt-ı elfazda oranın hakiki mahiyetini hiçbir zaman anlayamayız ve anlatamayız. Mekke mukaddes olsa bile, Kabe insanlığın ve meleklerin mihrabı olsa bile, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın yattığı yerin toprağıyla dünyada hiçbir yerin toprağını tatmak mümkün değildir. Cennetten mi gelmiştir? Yoksa nur-i ilahiden hususi mahiyetten mi yaratılmıştır? Ne olursa olsun onun mahiyeti bizim için meçhul. Biz ise bir kısım evsafla onu kıyamete kadar ifadeyle iktifa edeceğiz. Ravza-i Tahire'yi bağrında barındıran mescid, yüce mukaddes mescid. Şedd-i Rihal üst mescide yapılır, Allah Resulü buyuruyor. Buhari, Müslim ve Ahmet Hanbel'in müsnedinde. La tüşeddur rihal illa ila selâseti mesacide.
المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى أو كما قال. Yüce ve yüksek bir mescitte namaz kılayım diye yolculuk meşakkatine katlanılmaz, yeryüzünde mescitte namaz kılayım diye 3 mescid için o meşakkate katlanılır. O istikamette mahalik ittiham edilir ve tahallük gösterilir. Birisi Mescid-i Haram birincisidir. İkincisi Mescid-i Nebevi Ravza-i Tahire dediğimiz yer. Üçüncüsü Mescid-i Aksa bugün bizim elimizde değil. Müslümanlığın istiklale kavuşacağı günü, kurtuluşu beklemektedir. Bir Selahaddin, bir Fatih beklemektedir Mescid-i Aksa. Müminler Mescid-i Aksa'ya gidememekte niyet etseler bile, Allah Resulü'nün teşvik buyurduğu mescitte namaz kılamamakta sevabı 1000 olsa bile, boynu buruk müminler, ezik ve zelil müminler, Mescid-i Aksa'da namaz kılmadan mahrum edildiler 20. asırda. Fakat bu derdi müdrik değiller müminler. 3 mescide şeddi hal yapılır. Allah Resulü ferman ediyor, bunlardan bir tanesi Mescid-i Nebevi. Mescid-i Nebevi'ye şeddi hal yapılır. Zira o mescitte ustabaşı ve üstad, beşerin ustabaşısı ve üstadı Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dır. Farisli Selman'la, Habeşli Bilal'le sırtına kerpiç alıp taşıyan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dır. Ammar'la beraber elinde harç çıkaran, kürek taşıyan, manivela bulunduran Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dır. O mescidin temeli takva üzerine atıldı, hayır üzerine tesis edildi. Orada kılınan 1 rekat namaz, 2 rekat namaz, sair yerlerdeki yüzlerce rekat namaza muadil sayıldı. Mescid-i Nebevi. Allah kıyamete kadar payidar kılsın. Kafir, facir ve fasık elinin oraya kadar uzanmasına imkan ve meydan vermesin. Bugün için temiz gördüğümüz o yerleri hiç olmazsa 20. asırda Allah kirletmesin. Bize 2. defa kan ağlatmasın. Resul-i Ekrem ilk yaptığı şey Mescid-i Nebevi inşa oldu. Yaptığı ve cemaatine hutbe irad ediyordu. Cemaat derken cihanı fetheden o ilk ordular zannetmeyin binlerce, 10 binlerce, 100 binlerceydi. Mescid yapılıp da içine Resul-i Ekrem'i dinlemek için giren sahabinin radıyallahu anh sayısı Bedir'de görüyorsunuz 313'ü geçmiyordu. Yani sizin öşrünüz kadar Resul-i Ekrem'in karşısında onu dinleyen bir cemaat vardı. Böyle muhteşem bir minberi yoktu caminin. Muhteşem sütunları ve direkleri yoktu caminin. Bir tarafı kerpiçten ve çamurdan, üstü hurma elyafıyla kapatılmış, yağmur yağdığı zaman aşağıya iniyor ve ortalık çamur oluyordu. Resul-i Ekrem başını secdeye koyduğu zaman kalkarken çamurla beraber kalkıyordu. Yağmurla beraber namaz kılıyorlardı. Yağmur ve çamurun içinde yatıp kalkıyorlardı. Mütevazi bir mescitti. O mescidin minberi de bir hurma kütüğünden ibaret idi. Fahri Kainat Efendimiz ona dayanır ve halka hutbesini irad ederdi. Ancak aradan aylar geçtikten sonra Ansar'dan oğlu neccar olan, marangoz olan bir kadına emrettiler. Çocuğuna söyle bana 3-4 merdivenli bir minber yapsın. Hutbelerimi onun üzerinden irad edeyim. Halk beni görsün ve dinlesin dedi. Minber yapılıp ondan sonra getirilip yerine kondu. O gün bugün Resul-i Ekrem'i sevenler o minberin yerinde mermer sütundan, mermerden direklere dayadılar. Yine etrafı mermerden bir minber yapıverdiler. O günden bugüne müminler o minberin merdivenlerine ayaklarını koyma edepsizlik saydılar. Yüzlerini sürdüler, alınlarını koydular. O günden bugüne onun eliyle konmasa bile, eliyle konan yere minberin konmasına karşı Müslümanlar el pençe divan durdu ve saygılarını ifade ettiler, dile getirdiler. İlk minber bir hurma kütüğüydü. Hurma kütüğü rakip istemiyordu. Çürüyeceği ana kadar Resul-i Ekrem'in
gökten nurla, yümünle, bereketle gelen elinin kendisine dayanmasını istiyordu. Hurma kütüğünün yer değiştirmeye tahammülü yoktu. Mescid-i Kerem öyle yapılmış ve yıkılıncaya kadar devam etmek istiyordu. Mescidin ne tarafına dokunsaydınız, Resul-i Ekrem'in eliyle bünyat o mescidin her tarafından feryat yükselecekti. Ama o asırda sadece kütüğüne dokunuldu onun. Kütüğüne dokunulduğu için feryadı figan sadece kütükten yükseldi. Bana öyle gelir ki hurma direklerine dokunulsaydı onlar da feryat edecekti. Hurma elyafına dokunulsaydı onlar da feryat edecekti. Zira hiçbirinin Resul-i Ekrem'in müfarakatına tahammülü yoktu. Kütüğün rakibi minber kütüğün yanına konmuştu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam minbere tırmanmıştı. 20'ye yakın sahabi naklediyor. Bu vaka Buhari, Müslim ve sair kütüb-i hadisiyede mütevatir olarak nakledilir. Bu vakaya inanmamayı kelamcı açısından ele alacak olursak küfürü melhuzdur. Allah muhafaza buyursun. Sair mucizat gibi değildir, mütevatirdir bu vaka. Resul-i Ekrem minberden hutbesini irak buyuruyordu. Kütük terk edilmişti. Cemaat dikkat kesilmiş Resul-i Ekrem'i dinliyordu. Birden Resul-i Ekrem'in sesini bastıracak bir ses yükseldi. Her birisi başka şekilde anlatır onu. Kimisi yavrusundan ayrılan devenin feryadı gibi, kimisi inleyen bir insanın feryadı gibi bir sesli derler. Ses öyle yükseldi ki camilerdeye geldi. Halk ona dikkat kesildi. Ses kütüğün bulunduğu yerden yükseliyordu. Dikkatsiz hatta bir kısım sahabi, kütüğün o dakikada iki şak olduğunu dahi kaydediyorlar. Resul-i Ekrem meseleyi anlamıştı. Hutbeyi bırakıp minberden aşağıya inmişti. Ve karla huzur içinde kütüğe doğru yaklaşmıştı. Ellerini üzerine koyup bir şeyler söylemişti. Dudaklar deplenmiş, kütüğe vaizde bulunulmuştu. İstersen seni şu mescidin bir köşesine koyayım. Çürüyünceye kadar orada kalıver. İstersen böyle olarak Allah Celle Celaluhu seni cennette ebedi meyve verecek bir ağaç haline getirsin. İstersen burada dur, istersen başka yerde fani ol. O cennette meyve verecek bir ağaç haline gelmeyi tercih etmiştir. Allah Resulü sıvazladığı için de feryadı durmuştu. Ve şöyle buyurmuştu. Eğer iltizam etmeseydim, okşamasaydım bu sesi kıyamete kadar duyacaksınız, duyacaksınız. Kütük feryat ediyordu. Yerinden kaldırılmak üzere ona parmak dokunulmuştu. Sen şöyle az kenara çekil, yerini minber aldı senin denmişti. O müfarakata Ahmediye'ye dayanamamıştı. Siz o mescide gidiniz, sonra direğe dokunuveriniz, duvara el atıveriniz, her şeyin feryat ettiğini göreceksiniz. Var ise kulağınız, var ise duyan kalbiniz, idrak eden şuurunuz ve hissiniz, duyacaksınız bunu. Halbuki kütüğün ötesinde, onun eliyle tesis edilen nice şeyler paymal oldu. Kütüğün ötesinde nice şeyler kabı arkasına atıldı. Nice şeyler rafa kondu. Canım ve gözümün nuru Kur'an'la beraber nice şeyler terk edildi ve arkaya atıldı. Neslimize değil kütüğün, Resul-i Ekrem'in ağacının kütüğünün, onun adının bile unutturulması teklif edildi. Onun mübarek adı bile unutturulmaya çalışıldı. Peygamberi ve Allah'ı inkar ettirilmeye çalışıldı. Eşya ve hadiseler nasıl feryat ediyor? Mescid-i Nebevi nasıl feryat ediyor? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın eliyle yerine konan şeyler nasıl feryat ediyor? Ehli vicdan olmak lazım ki insan bu sesi duysun, müteessir olsun. Bu feryadı duysun, müteessir olsun. Yazıklar olsun bana desin. Yazıklar olsun cemaatime desin. Yazıklar olsun insanlığımıza desin. Muhterem Müslümanlar, ben Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın camisinden, onun cemaatine hutbe irad ettiği minberinden bir girizgah yaparak, bir mahreç bularak bu noktaya çıktım. Asıl meselemiz cumadır, cemaattir.
Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam yek vahid olan şuurlu bir cemaati arkasına almak suretiyle topyekün kulların kulluklarını Miraç mahiyetinde Allah'a takdim ettiği bir gün, şu dakika, şu an, şu lahzalar o büyük manayı tahammül ve tekellüf etmiş bulunmaktadır. Sizler uyanık kalple Allah'a teveccüh edin. Rahmet-i ilahiden ümid edilir ki Cenab-ı Hak duaların geçerli olduğu dakikaya rastlatır ve size de hüsnü kabul gösterir. Zira size şu beşareti de vermeyi düşünüyorum. Yine sahih hadislerde Efendiler Efendisi ferman ederler. Cuma'da bir an vardır ki, o an içinde Allah'tan insan ne isterse onu verecektir. Bu an için sahabe, tabi'in ve sonra fukaha değişik zamanlar söylemişlerdir. Bana öyle gelir ki o an, tıpkı Kadir Gecesi gibi Ramazan'ın içinde oynayıp durmakta ve gezmektedir. Hızır gibi insanlar içinde meçhul arzı didar etmektedir. Siz o dakikayı yaşamak için, Cuma günü hiç olmazsa Allah'a karşı teveccühünüz tam olsun. Nebiler Nebisi vesaire duası makbul olan makbulin güruhu, o dakika, o an ve o lahzeleri yakalamış, o anda Allah'a duada bulunmuş ve dilekte bulunmuşlar. Allah Celle Celaluhu dualarını kabul etmiştir. İşte bu anlardan bir tanesi çok fukahaya göre hutbede, minberde hutbenin irad edildiği andır. Ki böyle bir an, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin el kaldırıp dua etmesiyle duada, minberde, mihrapta duasına icabet buyurulduğu şeklinde tasdik edildiğini göstermektedir. Minberde hutbe irad buyuruyorlardı. İçeriye bedevi girdi, kıtlıktan müşteki idi. Ya Resulallah, bütün hayvanat ve canlılar vefat ettiler. Allah'a bir dua etmez misin dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırdı ve yağmur duasında bulundu. Sahabi diyor ki Allah'a yemin ederim ki gökte el parçası kadar bir bulut yoktu. Halbuki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ederek minberden inerken saçından sakalından aşağıya şakır şakır yağmur suyu dökülüyordu. Bir hafta yağmur yağdı. Bir hafta Medine'nin vadisinden seller aktı. Bir hafta yollar kesildi. Ertesi Cuma yine Resul-i Ekrem minberde hutbe irad buyuruyordu. Bedevi yine ayağa kalktı. Ya Resulallah, sel etrafı bastı. Dua etmez misin, Allah duamıza icabet buyursun. Allah Resulü yine anında lahzayı yakaladı. Ellerini kaldırdı. Allahümme havaleyna ve la aleyna. Allah'ım aleyhimize değil, etrafımıza olsun buyurdu. Sahabi yine yemin ediyor. Medine'nin üzeri hemen anında açıldı, bir cevve haline geldi. Etrafta bulutlar vardı. Gelen herkes yağmurun beşaretiyle geliyordu. Ama Medine'ye artık damla düşmüyordu. Zira damla düşmesin diye birisi elini kaldırmış. Gökte bir kısım esrar çevirmiş. Allah Celle Celaluhu rahmet kapılarını açmış. Yükselen bu feryada, bu isteğe icabet buyurmuştu. Cuma'da bir an vardır. O anı yakalayıp da Allah'a dua ettiğiniz zaman Allah duanıza icabet buyuracaktır. Aynıyla kabul edecektir. Öyleyse teveccühü tam içinde bir cuma geçirin ve Allah'tan istediğiniz şey, Cuma sizin bütün bir haftanızı tenvir etsin. 5 vakit namazda aksaklığa meydan vermesin. Başı secdeli, vicdanı münevver eylesin. Kalbinize nur serpsin. Sizi maddi manevi payidar kılsın. Efkar, emcet ve eşref olan Hazreti Muhammed'e layık ümmet eylesin. Ela inne ahsenel kelâmi ve eblegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kure'el Kur'ânu festemi'û leh ve ansitû leallekum turhamûn.